Selam dostlar, alemin ve alemimizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda, yine değişik yollarda. Şu an neredeyiz? Şu an Irak'ın Necef kentindeyiz. Tam olarak bulunduğumuz noktada milyonlarca insan var. Temsili bir cenaze mi bilmiyorum ama bir cenaze getirdiler. Şu an Hazreti Ali Türbesi'nin önündeyiz. Biz buraya niye geldik? Burada şu an milyonlar, belki 25, belki 30 milyon insan şu an burada Erbain yürüyüş yapıyor. Bunun detaylarını şu an anlatıyor olacağım yol boyunca. Ve yolun başlangıç noktası olarak ben Hazreti Ali'nin türbesini belirledim. Ve Hazreti Hüseyin'in türbesine kadar yürüyeceğiz. Bu da yaklaşık 80 kilometrelik bir yol olacak. Şu an milyonlarca insan bu yolu yürüyor. 50 derece sıcaklık ve sıfır nem var. Gerçekten çok kalabalık, gerçekten çok sıcak. Yolda bizi ilginç şeyler bekliyor olacak. Tüm detayları anlatacağım, tüm detayları göstereceğim. Yürüyüşümüz başlıyor. 80 kilometre yürüyeceğiz. Ve 3 gün sürecek. Ve başlangıç noktası da Hazreti Ali'nin türbesinin önüydü. Şimdi belki bu videoyu önden yayınlıyorumdur ama ben Hazreti Ali Türbesi'ne girdim. O videoyu tahminen sonraki videolarda ekleyeceğim. Ezilme tehlikesi geçirdim. Hani hayatımda gerçekten ölümle burun buruna geldim anlardan birini yaşadım. Kusura bakmayın, yorgunum. Bu sıcakta günlerdir aslında ben burada geziyorum. Sadece bugün 50 derece sıcaklıkta 30.000 adım attım zaten halihazırda. Evet, tam Hazreti Ali'nin türbesinden çıkış yaparken 80 kilometrelik rotanın süresini başlatıyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Gidince göreceğiz. Bu yolculukta şu ana kadar 8 günlük bebek de gördüm. 80 yaşındaki amca da, böyle topal abi de, tekerlekli sandalyedeki insanlar da, tek ayaklı insanı da gördüm. İnsanlar bir şeye kendini adadıktan sonra ve gerçekten yüksek miktarda inandıktan sonra adanmıştık, yani böyle bir şey. Evet, yolculuğumda 2 saati geride bıraktım. Şu an yürümeye devam ediyorum. Böyle alanlar var, bu alanlarda dinlenebiliyorsunuz. Ya da böyle adım başı su var, yemek var, meyve var. Sürekli onlardan ya da etraftaki ikramlardan ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Bu yol boyunca sayısız böyle çadır diyelim ya da işte bir dükkan diyelim hazırlanmış ve insanlara ikram etmek üzere bekliyorlar. Hem de bu günlerce, sadece bir gün, 2 gün, bir hafta, 10 gün değil. Burada günlerdir bu yürüyüş devam ediyor. Ve bu çadırlar tamamen gönüllü işi ya. Tamamen insanların bağışlarıyla olan bir şey. Ayrıca bu çadırlarda gördüğünüz ikramları sadece Irak halkı ya da Irak devleti sağlamıyor. Dünyanın birçok ülkesinden, ilerideki dakikalarda, günlerde de göreceğiz. Türk çadırları da var. Türkiye'den de gelen ekipler var. Onlar da burada insanlara ikramda bulunuyor. Şimdi buradaki, yani sonuçta bu aslında tüm İslam alemini bir şekilde ilgilendiren konular. Ama tabii ki buradaki insanların çoğunluğu Şii. Bu durumu Şiiler daha iştihatlı yaşıyor. Ve ben de hani sonuçta Şiili çok hakim birisi değilim. İyi derecede içerik bilmiyorum. O yüzden yani dışarıdan bir gözle biraz araştırabildim, biraz daha önce dinledim, biraz daha önce izlediğim videolara istinaden size buradaki durumu anlatıyor olacağım. Hayır. Tamam. Zorla veriyorlar.
Kim? Okay. Okay. Her neyse güzelmiş. Her yerde böyle fışkiyeler var. Vallahi serinletiyor. Anlık da olsa serinletiyor. Ama burada onaylamadığım bir şey söylemek istiyorum. Yani yetkililer mi artık, gönüllüler mi kim bilmiyorum ama buraya yeterince çöp tenekesi, çöp kovası gibi bir şeyler koymuşlar. Ben şu an burada 3. günüm. Şu an izliyorsunuz video ama ben 3 gündür buralardayım. İkramlardan alıyorum. O insanların uzattıkları şeyleri alıyorum. Ve yani bakın hemen her yerde çöp tenekesi var. Ama insanlar aldıkları şeyi atıyorlar. Temizlik işçisi de çok, yani sürekli birileri de bir yerleri temizliyor ama artık milyonlar yürüdüğü için temizlemeye yetişemezler mantıken. Yani neden böyle, hem de sonuçta bu dini bir şey. İslamiyet'in de temel prensiplerinden birisi temizliktir. Ve hani gerçekten de var, yani çöp tenekesi de var. Nedense insanlar yani o konuda hassasiyet sahibi değiller. Kardeşim, patlamış mısır da ikram etmezsin ya yol üstünde. Her şey dahil derken bu kadarını beklemiyordum. Hem elektronik hem manuel masaj var. Ben yaptıramam. Çünkü yaptırırsam kalkamam. Çocuk biliyor. Bu yürüyüş dini değil, sadece katılım sayısı bakımından dünyanın en kalabalık yürüyüşü. En büyük katılımlı yürüyüşü. Yani bu seneki rakamlar henüz belli değil. Ya tokum ama tuttu elinden. Şükra. Şükra. Yerim yoktu ama neyse aldık. Katılımcı sayısı bakımından dünyanın en büyük yürüyüşü. Aynı zamanda da toplanma bakımından da dünyanın en büyük, galiba 3. kalabalığı. Abi çok yoruldum, ben dayanamayacağım. Buralarda yatma yerleri var. Bir yere sıvışacağım. Tahmin ettiğim kadar dayanamadım çünkü gündüzden yorgundum ya. Yarın devam ederiz ya da gece uyanırım muhtemelen. 4.30'da uyanırsam eğer öyle devam ederim. Klimada tepemde battaniyem var, yatağım var. Şanslıyım, güzel bir yer buldum. Ben şimdi 4.30'a kadar uyurum. Saat şu an 12. 4.30'da kalkar devam ederiz. Evet arkadaşlar, günaydın. Dün olaylar istemediğim şekilde gelişti ve ben 12'de yatmak zorunda kaldım. 4.30'da kalkacaktım ama 4.30'da da kalkamadım. Gerçekten canım yoktu. Ve şu an 9.30 gibi hareket etmeye başlayayım dedim ama öyle böyle sıcak değil. Yani 9.30'da böyle öğleni düşünemiyorum bile. İnanılmaz bir sıcak var. Ama ona rağmen yürüyenler var. Tabii ki geceye göre daha az katılımlı. Bakın böyle kamyonlar geliyor. Buz dağıtıyor insanlara ücretsiz. O insanlar da burada millete su dağıtıyor ya. Buradaki gelip kaplara koyuyor. Bu arada arkadaşlar, gül suyu. Bildiğiniz gül suyu. Dayı. Neyse, bana bıraktı. Evet. Şu an idare eder bu. İdare etmediği noktada havluyu da böyle yapacağım. Evet, bu kadar insan, milyonlarca insan Hazreti Hüseyin'in Yezid'in orduları tarafından
Kerbela'da şehit edilmesini anmak için yürüyorlar. Ne demiştik? Erbay'ın 40. demek. Yani şu an 3 gün kaldı Erbay'ın gününe. Yani Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinin Kerbela'da, şu an gittiğimiz yön Kerbela'da şehit edilmesinin 40. günü. Tüpte mi beleş? Şaka, ben anlamadım, her şey nasıl beleş? Bakın yol boyunca böyle canlandırmalar görüyorsunuz. Bu 6 aylık bir bebek beşiği aslında. Hazreti Hüseyin'in oğlu, 6 aylık oğlu Ali Asgar'da hem de oklanarak şehit ediliyor. O yüzden böyle yol boyunca, belki şimdi bir son günler kaldık diye böyle fazla canlandırma yok. Normalde daha aslında kalabalık ve daha da böyle etrafta canlandırmalı şeyler oluyordu. Bakın şurada da hemen göreceksiniz. Ali Asgar bebeğin şehit edilmesini anmak için. Bazen böyle beşik şeklinde, bazen bakın oklanmış, işte gördüğünüz gibi 6 aylık bir bebek oklanarak canına kıydırıyorlar. İşte insanlar da geçerken bebeği sallıyorlar. Burada gördüğünüz gibi Hazreti Hüseyin ve beraberindeki bazı dostlarının kafaları kesildi ve o öldürülmeyen, bu yollarda günlerce yürütülen insanların o kesilmiş kafaları ellerine verildi. Çünkü bu katliamın emrini veren Yezid kellesini istemişti ve bu kelleyi bu sıcaklarda, bu yollarda Hazreti Hüseyin'in yakınlarına taşıdılar ve Hazreti Hüseyin'in kellesi onu sevenler tarafından bu sıcaklarda, bu yollarda taşındı. Kırmızı erik. Evet. Bir tane amca, yaşlı bir amca çok ısrar etti. Ne olur al bundan dedi. Ondan sonra yol üstünde böyle sadece şirketler, firmalar ya da ne bileyim işte dışarıdaki ülkelerden gelen gönüllüler şey yapmıyor. Hayrat yapmıyor. Burası da bir adamın evinin bahçesi, bir ailenin evinin bahçesi. Şimdi buraya şimdi göstermiyorum, bir sürü kadın var oturuyor, dinleniyor. Evinin bahçesinin her yerine şu an halı sermiş ve işte bu arkadaki gibi fanlar açmış. İnsanlar burada oturup dinleniyor, tuvalet ihtiyacımızı gideriyor. Her istenin bir şeyine gidiliyor. Herkese soruyor, bir şey yapın, ne olur bir şey yapın diyor. Yani Allah rızası için bana bir iş verin gibi kendi evinde böyle yırtınıyor adamla kadın. Benim adım Muhsen'dir. Senin adın Muhsin Eygeri. Bəli. Sen İsfahan'dan Türksün. İsfahan'ın türküsəm, hə. Maşallah. Sen ama orijinalin Kaşkai mi dedin? Biz təqribən Qaşqayısaq, bəli. Senin hatun da Kaşkai? Fereydən İsfahanın tərəfində. O Farsi mi? Farsidə danışırlar. Ha. Bəli, xub bizlər türkdürlər. Ha. Orada Fereydən tərəfində əksərən türkdürlər. Aa. Bəli, xub Farsidə danışırlar. Ben İsfahan'a geldim ama orada Kaşkayları bilmiyordum. Yoksa ziyaret et... Fereydən getsən hamısı türkdür. Aa. Rozve, Çadegan, Daran, ne bileyim Qorqor, Merfabad, bunlar Türk'sün. Aa, ben Şiraz tarafına gittim. Şiraz tarafında. Orada varlardı. Orada var, orada Ziyaret var. ettim. Orada var. Bir daha gelirsem o zaman senin dediğin yerlere de gideceğim. Orada var, orada var. Ha. Senin şimdi balalarda Türkçe danışır mı? Bir tane kızım Türkçe danışabilir, bəqiyəsi yok. Aa, Farsi danışır. Farsı danışır. Ay anam vay. Sen şimdi kaç gün oldu yürüyorsun? Ben piyada geldim ta Necef'e. Necef'e piyada geldin. Bəli. İsfahan'dan. Yo, Necef'ten piyada geldim. Ha, Necef'ten piyada geldin, ha tamam. İsfahan'dan gelmişek Tehran'a, Tehran'dan gelmişek Mehran'dan gelmişek, gitmişek Kazımi'ne. Kazımi'ne gitmişek, Samira, Seyyid Muhammed, yine gelmişek Necef'e, Necef'ten gelmişek. Oo, sen zaten gelene kadar yorulmuşsun. Biraz, bəli, xub, dünən gecə yatmışam, xəstəliğim çıxır. Ama işsizdən yol gedərmirəm. İşsiz ben de gidemiyorum valla. Ben biraz zorlanıyorum. Senin yaşın çoktur. Ben işsizdən yol gedərmirəm. Bugün 50 derece. Bəli? 50 derece hava. 50 dərəcə, bəli. İsli, çok isli. Çok islidir. Adamın əlləri yanır. Valla yani ben sana dua edeceğim. Türbeye varınca sen de bana et. Həttəmən döyərlərəm mənə. İnşallah. Adı nəmədir? Ha? Adı nəmədir? Mehmet. Səbrin gərək çox ola sənin. Sağ olasın. Özeye sahip çık. Kendine iyi bak.
Hadi. İltiması dua, iltiması dua. Sağ ol, Allah razı olsun. Beni dua ele. Eğleyeceğim emmi. İnşallah. Hayırlı memnun. Hoş geldin. Teşekkürler. Tamam bir saat daha yürüyelim. Kaşkay Türküymüş abi. Burada gördüğünüz hastaneler var. Yani Sahra Hastanesi mantığında düşünün. Ama bunlar sayısız. Yani birkaç kilometrede bir hep varlar ve burada gördüğünüz her şey tamamen ücretsiz. İşte tansiyonunuza bakıyorlar, şekerinize bakıyorlar. Bir rahatsızlığınız olursa, ufak da olsa ilk müdahale yapıyorlar. Sonra gerekirse ambulans çağırıyorlar. Ben kötü bir olaya hiç denk gelmedim. Ailem bayram olmadı ama şikayetinizi söylüyorsunuz ve oradan bakın ilaçlar veriyorlar. Hepsi ücretsiz onların. Vallahi her bir dakikada biri var. Her bir dakikada biri var. Bakın. Yani biraz sonra göreceksiniz. Kuruyacak. Anında kuruyacak her şey. Bu arada bunu anlattım mı bilmiyorum. Şimdi ağırlıklı olarak insanlar siyah giyiniyor. Ya da böyle koyu bordo, kırmızı giyiniyor. Ya da koyu renkleri tercih ediyor. Neden derseniz herkes siyah ağırlıklı giyiniyor. Çünkü biliyorsunuz, anlattım mı bunu ya? Artık günler süren bir şey olduğu için hatırlayamıyorum, kusura bakmayın. Bazen kendimi tekrarlarsam. Burada bir matem var. İnsanlar matem yaşıyor. Ve biliyorsunuz matem olduğu zaman aslında dünyanın çoğu yerinde de bu böyledir. İnsanlar koyu renk ya da siyah giymeyi tercih ederler. Burada da koyu renk giyiyorlar. Benim de evde hiç siyah kıyafetim yoktu. Olabildiğince koyu giymeye çalıştım. Bunun sırtı simsiyah mı? Önü biraz renkli ama koyu renkler. Sırıtmıyor yani. Burada şu an ortama uydum sayılar. Şimdi bazı insanlar bazı noktalardan araçlara binip daha ileriye gidiyor. Şimdi bu yürüyüş rotası ila Necef'ten Kerbela'ya değil. Tabii ki çoğunluk ve ağırlık orada. Neden? Hazreti Ali'nin türbesini de görüp insanlar Hazreti Hüseyin'in türbesine gidiyorlar benim gibi. Ama bakın Basra Körfezi'nden ta aşağıdan 20 gün boyunca bu sıcaklarda yürüyüp Basra Körfezi'nden de Kerbela'ya gelen var. Hatta İran'dan bile gelen vardı. Bir İran videomda hatırlarsanız bir amcayla tanışmıştık ve bir önceki sene, artık yani belki 2 sene önceki olaydan bahsediyordu. Bu amcamız neredendi ya? Hatırlayamadım şu an. Tahran'dan olabilir. Tahran'dan ta gelmiş. Günlerce yürümüş, günlerce. Ezan vakitlerinde yolda insan sayısı biraz azalıyor. Ezandan önce insanlar namaz kılacakları alanları buluyorlar. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. Hem tam öğlen sıcağı geldi, hem namaz vakti geldi, iyice insanlar çekildi. 1,5 saattir bir yerde dinlendim. Serin değildi çok fazla ama böyle artık herkes pert oldu, bakın. Kimse daha devam edemedi ama ben geç kalıyor gibi hissediyorum. Bir de yani ayağım böyle her an böyle el kulağımda gibi. O yüzden biraz yürüme saat dilimimi arttıracağım. Yürüme hızını gerekirse düşüreceğim. Ama ayağım iyi yani, kötü değil. Şu an saat 2.30, 49 derece. Nem %3 mü %5 mi ne? Evet, bir yerde ben Fırat'a girmek istiyorum. Fırat Irmağı'nın, yani şu an Fırat Irmağı yaklaşık herhalde bir 5-6 kilometre sağımızda içeride kalıyor. Şu an Necef'ten böyle 40-50 kilometreye kadar Fırat Irmağı burada çift kollu. Ve o kollardan bir tanesi aslında buraya yakın. Birazcık ileride daha, yani bir 10-20 kilometre daha ileride, benden şu an 10-20 kilometre daha ileride Fırat o iki kolu birleşiyor. Orada ben inşallah göreceğim. Ayağımızı yıkayalım ya. Şibra. Yıkıyorum zaten sürekli ama gidiyor hemen. Bakın şu karşıda direklerde numaralar yazıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu numaralar birden 1400'e kadar gidiyor. Bu yavaş yavaş anlıyorsunuz. 1400'de bitecek artık. 1400'e geldiğimizde bitmiş olacak ve mesela anlıyorsunuz. Türkler diyor ki mesela biz 72. direkteyiz. Bu elektrik direklerine asılı mavi tabelalarda rakamlar yazıyor. Diyor ki Türkler biz 72. direkte varız, 82. direkte varız, 130'da varız, 179'da varız
falan filan. Al Asgar bebeğini orada canlandırmışlar. Bakın burada Irak'ta ya da Arap bölgelerinde, Kürt bölgelerinde de vardı. Direkt şekeri içine hazır atıyorlar ama çok koyuyorlar. Ben dayıya dedim ki benimkine az koy dedim. Bana şimdi az şekerli bir tane çay yaptılar. Çay bilmiyorum benim hararetimi almıyor da yine bir şans vereyim dedim. Hiç de sevmem pek aslında. Oha az dedim yine şekerli olmuş. Arabik ne zanı? Arabik Farsi ne zanı? Türkiye İngilizce. Abi Türkiye'denim dedim öptü kokladı. Şükran. Your name? İsmi Mehmet. اسمه سيد رسول. Resul. سيد رسول. Seyit Resul. سيد رسول. Seyit. Maşallah. Maşallah. İhsan. Sen İhsan. Maşallah. Şükran. Şükran. Buranınmış abi. İhsan diyorlar böyle ikramlara. Abi de aynı zamanda Seyit'miş. Hazreti Peygamber Efendimizin soyundan geliyor. زوار الحسين سلام الله عليه بليل الصبح صبح حد الليل يعني 24 ساعات خدمة الزوار زوار أبا عبد الله احنا كل شيء نوزع للزوار شوف بركات الإمام الحسين كل شيء موجود الحمد لله هذا موكب عبيلة زينب العمود 161 خدمة الزوار أبا عبد الله. Abi beni 2 kere öptü sağ olsun. Şöyle oldu. Ben geldim böyle herkese bakıyor, selam sabah veriyor. Ben Türkiye'denim deyince geldi bana direkt sarıldı. Ondan sonra biraz sohbet etmeye çalıştım anlamadım ama ona dedim ki sen ne anlatmak istiyorsan bana anlat dedi burayla ilgili. Ben dedim birine çevirtirim gibi bir şey anlatmaya çalıştım. O dayı da amca da sağ olsun konuştu. Dayı geldi elimi sıktı. Ben de dedim yine ne oluyor dedim. Sonra avucuma bunu bıraktım. Ne olduğunu bilmiyorum ama anladığım kadarıyla kendi yaptığı hacı kolonyası. Sağ olsun. Gerçekten bakın amcanın, yani ben biraz duygusallaştım gerçekten çünkü neden? Kişiliğimden ötürü değil. Ben orada oturuyorum, herkese selam veren adam sadece geldi bana sarıldı. Türk'üm dediğim için. Bunu dünyanın birçok noktasında yaşıyorsunuz. Belki bunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yani 1923 sonrası dönemin de vardır ama yani bunu siyasi ya da politik algılamayın lütfen. Ama hani demek istediğim gerçekten bir realite benim için yani benim gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla, gezdikçe anladığım kadarıyla gerçekten Osmanlı'nın hani gittiği yerlerde hani ben şöyle düşünüyorum ya bir devlet daha önce gitmiş orada imparatorluk kurmuş onu boyunduruğu altına almış ve sen sonradan onun torunu olarak oraya gittiğinde hani sorun yaşayabilir misin diye bir düşüncem vardı gezgin olmadan önce. Niye? Ya sonuçta düşünsenize ne bileyim Büyük Britanya gitmiş bir yerleri kendi boyunduruğu altına almış, kanını emmiş, süpürmüş, hiç karışıklıklara sebep olmuş. Ben dünya turuna çıkarken acaba diyorum hani Osmanlı'nın önceki topraklarına gezsem nasıl sorunlar olur? Yani neler yaşarım? Gittiğim her yerde Türk'üm dediğim andan itibaren kesinlikle farklı karşılanıyorum. Kesinlikle daha fazla hürmet gösteriyorlar. Kesinlikle daha fazla sevgi ve alaka görüyorum. Ya bakın adam orada herkesin içerisinde beni 2 kere öptü. Geri geldi böyle hani millete de ayıp olmasın diye elimi sıktı tekrardan. Sıkarken elimi tık o şeyi bıraktı, kokuyu bıraktı. Bir şey yapmak istedi adam görüyorsunuz değil mi? Ve bunu ben hani adam Mehmet Sancı'yı tanıdığı için yapmadı. Bir Türk buraya geldiği için yaptı. Bunu da hani dediğim gibi biraz Osmanlı'dan kalma demek ki zamanında burada bir şekilde o devlet, imparatorluk burada bir hoşgörü iklimi oluşturmuş bırakmış ki insanlar hala onları böyle iyi anıyor ya da onların torunlarını. Dediğim gibi bu durumlara yani bu şeylere ihsan diyorlar. Yani herkesin kendi bir ihsanı var. Kimileri bilmem ne devletleri buraya gelmiş ya da dernekleri burada ihsan yani yardımda vakfediyor kendini buradaki yürüyen insanlara. Kimileri de buradaki yaşayan halihazırda yaşayan insanlar. Bu arada baksanıza ne? Adamın terlikleri yamalı, yaşı var. Üstü başı dağılmış. Şükran aga. Zor yürüyor, yaşı da var ama eline bir sopa almış tek başına bu yolu yürümeye çalışıyor. Şimdi bakın yürüyüş yolu orası. Bu yolda 5,5 kilometre sonra Fırat'a gidiyor. Yani Fırat'ı görmek gibi bir niyetim vardı. Şu an emin olamadım. Baksanıza 5,5 gitsek hiç Fırat'ın kenarında yürümesek dahi 5,5 geri de gelsek 11 kilometre hiçbir şey yok. Yani öyle gözüküyor tahmin ediyorum. Diyelim ki Fırat'tan yürümeye çalışsam
5,5 kilometre böyle gideceğim. Sonra 8,8 kilometre Fırat'ın boynundan bir yol var. Daha sonrasında da 4,5 kilometrede içeri girerek tekrardan bu yola kavuşuyoruz. Yani tekrar yemeğe, içmeye, suya. Yani şu an Fırat'a en yakın noktada yürümeye kalkarsam 5,5, 9 desen, 6 desen, 15, 5 de 20 kilometre yol. Hiçbir şey yoksa biterim. Bu sıcakta hiçbir şey yoksa biterim. Şu an onu düşünüyorum. Yapamam dedim ama dedim ki yok, tüm şansını zorlamama. Otostop bekle ama bir iki tane araba geçeceğim, onlar da Fırat'a kadar inmiyormuş. Şu civar köylere gidiyormuş. Artık yapacak bir şey yok. Otostop da denedik. Olmadı, yarım saat 40 dakika denedim zaten, yandım. Ha, bak Azerbaycanlılar şehitlerin de resmini koymuşlar. Bir Filistinler, bir Azerbaycanlılar şehitlerini bu kadar her zaman her yerde yaşatıyorlar. Selamünaleyküm abi. Yani Azerbaycan'ı bile gezerken her yerde şehitlerini görüyorsunuz. Azerbaycan ya. Aynen, Azerbaycan. Neresi bura? Sen nerelisin? Ha, Tebriz'deyim. Tebriz'den. Tebriz'den. İran'dan geldi. İran'dan geldim. Maşallah, ben de Türkiye'den geldim. Evet, akşam oldu. Daha doğrusu 4,5 saat. Ve etraf yine doldu insanlar. Abi gün batımı da değişik oluyor burada ya. Burada bakın çok göreceğiz. Erkekler el ele. Burada Arap bölgelerinde erkeklerin el ele yürümesi arkadaşlığın bir nişanesi. Yani biz çocukken böyle omuz omuza yürürdük ya. Bunlar da öyle el ele yürüyor. Evet. Neymiş? 313. direk İmam Mehdi, Türkiye'liler Hüseyinisi. Zillet bizden uzaktır. Baksanıza, şeyde bile Türk bayrağı var. Selamünaleyküm abi. Hayırlı, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin abi. Abi buraya kadar hiç başka Türk çadırı yok muydu? Yok. Buradan sonra başlıyor. Allah kabul etsin abi. Sağ olun. Bu arada herkes benim gibi tek değil tabii ki. Birçok grup var ya da işte ülkelerdeki dernekler var. Bu insanlar birlikte hareket ediyor. Mesela şu an ben geçtim, geride böyle 2-3 tane çok büyük bir grup vardı. Şimdi önümde yine bir grup var. Bu arada yememe, içmeme dikkat ediyorum. O yüzden direncimi kaybetmedim. Hala kuvvetim yerinde. Özellikle çok su içiyorum. Sıvı tüketmeme dikkat ediyorum ya da diğer sıvılardan da içiyorum. Yemek de yiyorum. Azar azar yiyorum ki hani şişirip de beni baymasın diye. Şu ana kadar o yönden iyi. Ama size göstermeye bıraktım. Sonuçta hani videonun girişinde biraz şey yaptık. Açık hava büfesi gibi falan bir muamma yaptık ama sonuçta burada yapılanlar yani hayrat ve buradaki asıl amaç bu yürüyüşe, bu çileli yürüyüşe tanık olmak. Bu acıyı yaşamaya çalışmak. Biz şimdi burada geldik, biraz fazla yemek muhabbeti yaptık. Yanlış anlaşılma olmasın, insanların hassasiyetlerine saygısızlık yapmış olmak istemem. Biliyorsunuz 4 büyük halife var. Şii düsturu özellikle inanıyor ki Hz. Peygamber'in vefatından sonra ilk halifenin Hz. Ali olması gerekirdi. O zamanki cemaat bunu engelledi, bunu istemedi ya da öncelik başkasında olduğunu hissetti ve Hz. Ali'yi ilk halife seçmediler. İşte mevzular buradan başlıyor. Bu İslam alemindeki ayrılık Peygamber Efendimizin ölümünden hemen sonra başlıyor. Bu arada bu anlatımlarım benim duyumlarımdır. Yani duyumlarım derken ben kendi inandığım bir şeyleri anlatmıyorum yani. Zaten ben videolarda kolay kolay böyle inanç noktalarında kendi şeylerimi anlatmam, kendi duygularımı belli etmem. Kendi inancımı
kolay kolay siz bilmezsiniz yani ben neye inanıyorum, ne mezhebine sahibim, ne yerim, ne içerim. Bana saklı. Ben her mezhebe, her dine, her şeye aynı yakınlıktayım. Ama buradaki insanların hayatını anlattığım için onların inanışlarını ya da onların söyleşilerini anlatıyorum. O yüzden altını çizmek isterim. Hazreti Ali'nin vefatından sonra biliyorsunuz tekrardan biraz olaylarda karışıklıklar başlıyor. Ve Emeviler dönemi başlıyor. Halifeliği Emeviler alıyor. Evet, ezanlar okundu. Her yerde şu an namaz hazırlığı var. İnsanlar namaz kılmak üzere. Artık kenarlarda saf tutmaya başladı. Şu an o abi elime gizlice bir şey verdi. Açacağım bir yerde, bir saniye. Şöyle köşeye geçeyim. Böyle bir şey verdi. Ne olduğunu anlamadım. Namazda böyle Şiilerde insanın önünden geçmek çok yadırganmıyor. Belki hiç yadırganmıyordur, emin değilim. Çünkü zaten bakın yerlerde mühürler var, taşlar var. Kafalarını ona değdiriyorlar. Bu süreçte kafalarını ona değdirdikleri için secdeye temas etmiyorlar. Secdeden, mühürden sonrasında çok umursamıyorlar. Ben öyle anladım. Şu an akşam ezanı okundu. Akşam namazı kılınıyor ve ellerini bağlamadılar görüyorsunuz cemaat. Allahu Ekber. Hocanın sesi tam gelmez diye de arkadan abi komutları o veriyor. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimizin kızlarından bir tanesi Hazreti Fatıma ve Hazreti Fatma da Hazreti Ali ile evli. Ve Hazreti Fatma ve Hazreti Ali'nin birlikteliğinden de dünyaya gelmiş olan Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edilen buradaki bütün bu hürmetin, bütün bu yolculuğun aslında baş kahramanı. Emevilerdeki halifelik Muaviye döneminde tekrardan tartışma konusu oluyor. Ve deniyor ki bakın halifelik böyle krallık gibi, böyle padişahlık gibi olmaz. Halifelik Hazreti Peygamber'in en yakınlarından olan Hazreti Ali ve onun soyundan devam edenlerden birine geçmeli. Hazreti Ali şehit edildiği için, yani görevindeyken şehit edildiği için halifeliğin onun soyundan gelen birine. O elektrik patladı. Aha, elektrikler gitti. Oo, kablo nasıl alev attı, gördünüz değil mi? Tam orayı çekti. Şimdi Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, tabii ki Hazreti bir tane daha patladı. Oha. Aa, bakın bu Seyit işte. Siyah sarıklı abi Seyit. Tamam oldu. Tamam. Tamam. Tamam oldu. Bye bye. Thank you. Bye bye. Şimdi tekrardan kaldığım yerden devam etmeye çalışayım. Oha, bir daha patladı. Ulan Allah korusun, milletin üstüne düşerek çarpacak ya. İnsanlar diyor ki bak diyor, halifeliği çocuğuna verme. Yani padişah sistemi gibi bir şey olur diyor. Ama Muaviye oğlu Yezid'e vermeye niyetli. Bir ara böyle tamam diyor, vermeyeceğim, Hazreti Hüseyin'e vereceğim falan filan diyor. Böyle kandırıyorlar, orada başka olaylar falan da yaşanıyor. Çok uzatarak anlattım, kusura bakmayın. En sonunda Muaviye halifeliği oğlu Yezid'e veriyor. Ve diyor ki Mekke'ye, Medine'ye, Necef'e haber salıyor. Herkes biat etsin, halife benim diyor. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler biat etmiyor. Sonra bu Kufeliler var, ziyaret ettik. Hazreti Ali'nin evinin olduğu ve şehit edildiği yer. Kufe'den bazı insanlar da Hazreti Hüseyin'in yanında yer almak istiyor. Yani halifeliğin ona geçmesini istiyor. Ve Hazreti Hüseyin biat etmiyor ve beraberindekilerle yola çıkıyor. Bu bölgede. Kufe'den haber geliyor. Bir elçi geliyor Hazreti Hüseyin'e, diyor ki biz senin halifeliğine biat edeceğiz. Buyur lütfen Kufe'ye gel diyor. Şimdi Hazreti Hüseyin biraz güvenemiyor. Çünkü bu Kufeliler daha öncesinden de Hazreti Hüseyin'e de Hazreti Ali'ye de bazı
yanlış şeyler yapıyor. O yüzden güvenemiyor ve bir elçisini gönderiyor. Hazreti Hüseyin'in elçisi Kufe'ye gittiğinde orada bir sarayda insanlara durumu anlatıyor. Durmadan bir yerlerden birileri giriyor. Belki siz görmüyorsunuz, ben kesiyorum. O yüzden bir türlü konuyu toparlayamadım. Hazreti Hüseyin'in elçisi gitti Kufe'ye, Kufelilere biat, yani Kufeler diye biz biat edeceğiz geldi Hazreti Hüseyin'e. Bunu test etmeye gidiyor. Ama ne oluyor? Yezid'in elçisi Kufe'de, Kufelilerin içinde Hazreti Hüseyin'in elçisini öldürüyor. Hazreti Hüseyin de bu sırada şey yapıyor tabii ki. Kendisi ve ona inananlarla birlikte Kufe'ye doğru yolda. Sadece elçisini bir kontrol etti, önden hızlı yollamıştı. Haber alıyor. Düşündüğü gibi oluyor. Kufeliler yine bu durumda onları sırtlarından vuruyor. Ama Hazreti Hüseyin'in yanında o öldürülen elçinin çocukları diyor ki biz Kufe'ye gideceğiz, babamızın öcünü alacağız diyor. Bu arada artık devreye Yezid geliyor. Hemen bana biat edeceksin diyor. Haber yolluyor elçiyle ama Hazreti Hüseyin biat etmiyor. İslam yolunda doğru bildiğimiz şeyi yapmaya, inandığımız şeyi sürdürmeye devam edeceğiz diyor. O ve beraberindekiler. Yezid de bu saatten sonra artık olayların startını veriyor. Şimdi Kufeliler hem Hazreti Hüseyin'in elçisini öldürülmesine göz yummuştu, hem de daha sonrasında Kufe valisi ve beraberindeki Kufeli askerler, Hazreti Hüseyin geliyordu ya Kufe'ye doğru, giderek yani yola çıkarak, yani belki de emin değilim ama Kufe'deki Hazreti Hüseyin yanlılarını ikna etmesin diye Kufe'ye gelmesini engellemeye çalışıyorlar Hazreti Hüseyin'in. Bir kısım Kufeli ve Kufe valisi yola çıkıyorlar ve Hazreti Hüseyin ve beraberdekilerin önünü kesiyorlar. Ve emir veriyorlar, diyorlar ki bu bölgeden ayrıl, geri dön, Mekke'ye geri git. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler de Kufe'ye gidemedikleri için Fırat'ın üstünde bir kendilerine güzergah çiziyorlar. İşte burada, şu an benim bu yürüdüğüm noktada. Fırat Nehri'nin kıyısında bir yerde konuşlanıyorlar. Daha sonrasında Kufe valisi ve beraberindekiler ve ayrıca daha sonrasında gelen Yezid'in orduları Hazreti Hüseyin'e elçi oluyorlar. Buralarda işte çöl ozanları. Tam buralarda diyorlar ki Hazreti Hüseyin'e Yezid'e biat et. Hüseyin etmem diyor. Yezid'e biat et. Hüseyin etmem diyor. Yezid'e biat et. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler Yezid'e biat etmiyor. Ve daha sonrasında Yezid ilk önce diyor ki arka taraftan bir ordu yollayın. Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Fırat Nehri ile iletişimini kesin. Önce suya ulaşmasını kesiyorlar. Günlerce burada susuz, aç bırakıyorlar. Daha sonrasında artık Yezid'in orduları artık 10 binleri buluyor. Karşısında sadece 100-200 tane insan varken. Ve Yezid tekrardan elçi gönderiyor. Diyor ki son kez biat et diyor. Etmem diyor ve Yezid Kufe valisi ne diyor ki ilk oku at diyor. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler şehit edilmeye başlanıyor. 6 aylık çocuktan kadınlara, gençlere, erkeklere, Hazreti Hüseyin'in peygamberin torunlarına yapılıyor yani bunlar. Çeşitli işkencelerle öldürülüyor. En son Hazreti Hüseyin'e hepsi birden saldırıyor. Hazreti Hüseyin'i yerlerde sürüklüyorlar. Affedersiniz bedenini parçalıyorlar. Kellesini vücuduna ayırıyorlar. Orada Hazreti Hüseyin'i şehit ediyorlar. Geriye çok az insan kalıyor Hazreti Hüseyin'in yakınlarından. Onlar da zaten hasta ve ölmek üzere diye bırakıyorlar. Daha sonra buradaki mevzunun son noktası geliyor. O insanları Şam'a, Suriye'ye Şam'a götürüyorlar. Yezid'in yanına. Hazreti Hüseyin'in yakınlarına, yani hayatta kalan son 3-5 kişiye Hazreti Hüseyin'in kellesini bir mızrağa geçirip taşıttırıyorlar. Yani psikolojik işkence de yapıyorlar. İşte son kalan 3-5 kişi Şam'a varıyor. Birkaç tanesi de orada sağlık problemleriyle ölüyor. Sonra hayatta kalan 1-2 kişi işte buradaki hikayeyi anlatıyorlar. Bu yürüyüşün asıl amaçlarından birisi de işte o buradan Kerbela'dan Şam'a aslında yürütülen, aç susuz yürütülen, işkence edilen, susuz yürüyen insanların acısını yaşamak için buradaki bu yürüyüş yapılıyor. Ne kadar uzun anlattım. Ama o arada da etrafı gördünüz. İşte bana da bir 7-8 dakika eşlik etmiş oldunuz. Konuya nacizane kimseyi kırmadan ben ufak kendi fikrimi, diğer görüşümü iletmek istiyorum. Hazreti Peygamber'i görmüş insanlar bile, buradaki o zamanki kabileler bile nasıl bir iktidar hırsı var, nasıl bir liderlik hırsı varsa, yani siz peygamber görmüş insanlarsınız ya, bu dinin ilk yaşayansınız, aranızdan
eşlerinizden, dostlarınızdan cennetmemiş denen insanlar varken bu kavgaya nasıl girişebiliyorsunuz? Akıl alır gibi değil. Kaldı ki 1400 yıl sonra biz nasıl anlaşalım? Bir eleştiri daha. Abi yani bu oralara da yani niye lan 20 milyon adamın arasına araba sokmak nedir ya? Ya bu. Hop. Hop. Ya Resul. Rahat. Bu arada yine burada gördüğünüz gibi bir sürü ilaç var. Aslında ben bir tane pastil alabilirim. Bu arada bilmeyenleriniz vardır. Azerbaycan'da Şii bir ülke. Yani Azerbaycan'da Müslümanlar Şii. O yüzden burada olmaları çok doğal. Evet, bu elzem zorlu yolu bazı insanlar daha böyle kendini acı çektirerek yaşamaya çalışıyor. Çünkü ne kadar çok acı çekerse Hazreti Hüseyin ve beraberindekileri o kadar daha iyi anlayacaktı. O yüzden böyle insanlar yalın ayak yürüyor. Her şeyin ücretsizi var demiştik. Kılık kıyafetlerin, çantaların bile ücretsiz dikimini yapan insanlar var. Dostlar, ortam artık çok sıkıştı, çok kalabalık oldu. Ve ben çok yavaş kalıyorum da bir yandan da bir de video çekmeye çalışıyorum. Bir de buraya kadar çok video çektim. Biz bu yolculuğu 2 bölüm yapalım. Kerbela'ya varışımı ayrı bir video yapalım. Bu videoyu burada bitirelim. Kiminiz hiç ilgilenmiyor, kiminiz bu şeyleri istemiyor biliyorum. Kiminiz acilen Asya'ya geri dön diyor ki Asya'dayken de artık Asya'yı bitir buralara gel diyordu. Herkes bir şey diyor ama ben şu an merak ettiklerimi çekiyorum. Daha fazla izlemek için yani isteseydim giderdim Güney Amerika'ya. Orada daha fazla izlenirdik ama ben şu an coğrafyamdaki insanları, halkları, dinleri, inançları, mezhepleri keşfetmeye çalışıyorum. İlginizi çekmiyor olabilir, saygı duyuyorum ama siz de saygı duyun. Bu bölümde buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz en azından emek için beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.